Merhaba arkadaşlar. Bu videomda her elektronikçinin başına gelen ve canını sıkan bir olaydan bahsedeceğim. Havya ucunun kötüleşmesi, lehim almaması ve bunu nasıl önleyebiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. Havya ucunu temizlemek için hep birlikte çinko klorür yapacağız. Bunu yapmak için bize gerekli olan bir parça saf çinko, bir bardak ve bir de hidroklorik asit. Çinko levhayı bardağın içerisine koyduktan sonra üzerine hidroklorik asiti dökeriz. Hidroklorik asit biliyorsunuz piyasada tuz ruhu diye satılır ve mide asitidir. Midede de üretilir bu asitten. Besinleri parçalamakta kullanılır. Hidroklorik asit yani tuz ruhu bir hidrojen bir de klor atomundan oluşur. Klor ve hidrojen tek başına zehirli olmasına rağmen ikisi birleştiği zaman hidroklorik asit olunca midemiz onu kendisi üretiyor ve bizi öldürmüyor. Hidroklorik asiti oluşturan hidrojen atom numarası 1'dir ve elementer tablosunun ilk sırasında yer alır. Ve diğer klor da atom numarası 17'dir. 17. sırada yer alıyor doğal olarak. Bunlar birleştirildiği zaman hidroklorik asit oluştururlar. Çinko elementer tablosunda 30 numaralı sırada yer alır. Atom numarası 30'dur ve Zn koduyla, simgesiyle belirtilir. Bunlar bir araya geldiği zaman reaksiyon sonucu hidroklorik asitteki hidrojen ve klor atomları birbirinden ayrışır ve hidrojen hafif olduğu için sudan ayrılarak havaya karışır. İçeride kalan klor, iki tane klor atomu bir tane çinko atomuyla birleşerek çinko klorürü oluşturur. Hidrojen tamamen sudan ayrışana kadar bu reaksiyon devam eder. Hidrojen bittiği zaman reaksiyonda durur. Çünkü artık orada klor ve çinko vardır. Yani çinko klorür vardır. Reaksiyon görüyorsunuz sürekli hızlanarak devam ediyor ve müthiş bir şekilde hidrojen açığa çıkıyor. Bu reaksiyon sonucunda da alta biriken çinko klorür yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Oluştuktan sonra biz bunu ne yapacağız? Bunu biz havya uçlarını temizlemekte kullanacağız. Şu anda gördüğünüz havyayı ben uzun zamandır kullanmıyorum. Özel bir havya olduğu için pek elime gelmedi. Doğal olarak da ucu en son yanmış. Bunu önce çinko klorüre ısıtıp çinko klorüre batıracağım. Sonra fiziksel bir iki temizliğini yaptıktan sonra onun lehim almasını sağlayacağım. Çünkü lehim almakta bazı yerleri küçük noktasal şekilde alıyor ama genelde lehim almakta problem yaşıyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi lehimi alamıyor. Oksitlenmiş iyice. Bunu eğleseniz, temizlerseniz bir şekilde işe yarıyor ama ondan sonra tekrar hızlı bir şekilde oksidasyona uğruyor. Bu pastanın üzerindeki kimyasal sebebiyle. Fakat çinko klorürle bu sıcakken üzeri kaplanınca hem bir kaplama maddesi oluşturur hem de lehim almasını sağlıyor ve paslanmıyor sizin havya ucunuz. Dolayısıyla lehiminizi daha rahat yapıyorsunuz ve problem yaşamadan havyanızın ucu her zaman parlak ve güzel kalıyor. Eğer ısı ayarlı bir havya kullanıyorsanız 300-350 derece santigratta tutarsanız kolay kolay ağzı bozulmayacaktır. Hele bir de arada bir çinko klorüre batırırsanız pasta gibi kullanabilirsiniz bunu. Su gibi olsa da yalnız şuna dikkat edin. Havyayı her değdirdiğinizde sıçrayacaktır. Masanızın üzerine kirletecektir. O yüzden altına ya bir önlem alın ya da ihtiyacınız olduğu zaman yapın bu deneyi. Çinko klorür buharlaşırken orada kalıntı olarak kalıyor ve havyanın temiz kalmasını sağlıyor. Güzel, etkili. Bunu pastayı kullandığınız her yerde kullanabilirsiniz. Bir enjektöre koyarak lehim yaparken birleştirici bir madde olarak kullanabilirsiniz arada. Piyasada birçok malzeme satılıyor. Mesela amonyum klorür diye bir madde var. Bunun halk ağzıyla nişadır denir.
Amonyum klorür bir sodyum, 4 hidrojen, bir de klor atomundan oluşur. Biliyorsunuz ki bu amonyum klorür hazır lehim firmaları tarafından piyasada satılır. Açıkça benim fikrimi sorarsanız pek kullanışlı değil bu hazır satılanlar. Ben size önerecek olursam hazır nişadır taşı olarak satılan aktarcılarda o taşlardan alın. Onlar fiziksel temizlik ve kimyasal temizliği bir arada yapar ve daha havye ucunu temizlemek için daha etkilidir. Bu şekilde bir bulaşık teliyle fiziksel temizliğini yaptıktan sonra havye ucunu tekrar çinko klorüre batırarak kendi yaptığımız bu temizliği yapabilirsiniz. Bir alternatif olarak ben size amonyum klorürü tavsiye ettim. Çünkü ona hazır ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bir kimyasal işlem yapmak zorunda değilsiniz. Rahatlıkla bir aktara gidip nişadır istiyorum dediğiniz zaman size kristal taş olarak onu verir. Beyaz olabilir rengi, biraz kahverengi olabilir, fark etmez. Onu havye ucu temizlemekte kullanabilirsiniz ve o da çok etkili bir yöntemdir. Bu kısa bilgiden sonra asıl konumuz olan, daha doğrusu bu videonun konusu olan çinko klorürü biraz anlatayım. Bu çinko klorür piyasada toz halinde de satılabilir. Ben toz halini hiç denemedim havye ucu temizliğinde. Olur mu olmaz mı? Bir ara gerekirse dener. Videosunu da çekerim merak ediyorsanız. Burada yayınlarım. En azından en etkili yönteme nasıl ulaşabiliriz? Böyle bir sorunu nasıl aşarız? Onu görmüş olursunuz. Video esnasında görüntülere dikkat ettiyseniz havye ucu da gerçekten artık yavaş yavaş parlamaya başladı. Bunu ben sağa sola sürterek yaparım demeyin, olmuyor. O sonunda nasıl olsa lehim tutmuyor. Kötü bir şekilde kalıyor. En iyi yöntem şimdiye kadar gördüğüm, size şu anda yaptığım çinko klorür yöntemi. Bu gerçekten etkili. Bu hazır taş nişadırlar da etkili bir yöntem. Onu da bir ara merak ediyorsanız göstererek videosunu çekerim. Bu tür şeyler pek internette yok. Bu tür bilgiler hep ya yanlış anlatılmış ya eksik anlatılmış. O yüzden bunu bütünleyen bir video çekip sizlerle paylaşmak istedim. Videonun bu bölümünde kendi yaptığım bir cihazı tanıtmaya çalışacağım. İlginizi çekmiyorsa burada videoyu sonlandırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu cihazımız desülfatör cihazıdır. Sülfatlaşmış akülerin sülfatını çözmeye yardımcı olur. En kısık zamanında 200 miliamper, açtığınız zaman da 1 amper verir. Bu amper ayarını yukarıda görev döngüsü, yani duty cycle denilen görev döngüsüyle sağlar. 22 volt bir genliğe sahip 20 kHz'lik bir sinyal üretebilir. Uzun süre bekleyip de kapasite kaybına uğrayan ve de şarj olamayan akülerin kapasitesini geri kazanımı ve şarj olması için kullanılır. Herkes bunu desülfatör cihazı olarak bilir ve kondansatörlü modelini kullanırlar. Bu elektronik bir modeldir. Kara dalga, yani PWM dalga üreterek akünüzün sülfatlarını çözerek şarj almasına yardımcı olur. İlginizi çekiyorsa alttaki telefon numarasından bana ulaşıp cihaz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.